Herkese merhaba. Bana çokça sorulan bir soru var. O da Dubai'ye gelmek için gerekli olan İngilizce seviyesi. Mesajlar alıyorum. İşte İngilizcem çok iyi değil. Yine de Dubai'ye gelip yaşayabilir miyim, iş bulabilir miyim diye. İşte bu videoda bunu konuşacağız. Hemen söylüyorum. Dubai'ye çalışmak için gelecekseniz, bu bir ofis olabilir, hastane olabilir, restoran ya da bir dükkan olabilir. İngilizce bilmeniz şart. Çünkü burada Arapçadan çok İngilizce konuşuluyor ve İngilizce olmadan işlerinizi iyi bir şekilde yürütmeniz pek mümkün değil. Burada mükemmel bir İngilizceden ya da böyle kusursuz bir aksandan bahsetmiyoruz. Burası farklı aksanlara çok açık ve konuşulan İngilizcenin seviye, aksan ve kullanım açısından kişiye, millete göre çok farklılık gösterebildiği bir yer. Ama en azından etkin iletişim kurabiliyor olmanız gerekiyor. Üstelik şu anda artan nüfusla, iş gücündeki rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde iyi iletişim kurmak çok daha önemli hale geldi. Dolayısıyla İngilizce konuşmadan bir yerde çalışıp başarılı olmanız ya da o işi sürdürmeniz gerçekten çok zor. Tabii burada insanı yanıltabilen bazı durumlar var. Örneğin Türkiye'de yaşıyorsanız iyi bir İngilizce eğitimi almış olabilirsiniz. Hatta gerektiğinde düzgün yazıyor ve konuşuyor da olabilirsiniz. Kendi adıma konuşayım. Lisede aldığım İngilizce eğitimi, sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okurken aldığım tamamen İngilizce eğitim, beni yazma, okuma, alanımla ilgili o terminolojiyi kullanarak hazırlıklı bir şekilde konuşma ve tabii sınavları, testleri geçme konusunda gerçekten iyi hazırlamıştı. Mesela benim için bir ekonomi makalesini anlayıp yorumlamak ya da sunum hazırlayıp onu İngilizce olarak anlatmak oldukça kolaydı. Ama pratik ve günlük konuşma dili bambaşka bir şey. Ve bizim Türkiye'de okullarda verilen, sıradan okullarda verilen diyeyim, yabancı dil eğitiminde bu kısım eksik kalabiliyor. Bir de biz Türkler olarak biraz birbirimizden çekiniyoruz. İngilizcemiz eleştirilecek diye. Konuşmaktan kaçınıyoruz diye düşünüyorum. Öyle olunca da İngilizce olarak piyasadaki işte arz talep dengesini, büyüme parametrelerini falan konuşabilirken gidip staj yaptım demek için sanki bir kek yapmış gibi made kelimesini kullanabiliyorsunuz. Kendim yaptım bunu bir görüşmede, oradan biliyorum. Dubai'ye ilk geldiğinizde bu konuda zorlanmanız çok normal. Ama tabii ki İngilizceyi kullandıkça her gün biraz daha gelişiyor. Ben 10 yılın sonunda hala yeni kelimeler öğreniyorum. İngiltere'ye falan yerleşen arkadaşlarım zaten İngiliz gibi konuşuyorlar artık. Sizinki de dış dünya ile iletişim halinde olduğunuz sürece mutlaka daha da gelişecektir. Bir de çok akla gelmeyen başka bir konu var. Yabancı dile sürekli maruz kalmak ve bunun ne kadar yorucu olabileceği. Zihninizde sürekli bir çeviri mekanizması çalışıyor ve gün içinde kendi dilinizde neredeyse hiç konuşmuyor ve hiç duymuyorsunuz. Beyninizin içindeki dönen Türkçe sesleri, o iç seslerinizi dahil etmiyorum tabii buna. Hatırlıyorum, buraya geldiğim ilk 2 hafta, belki bir ay boyunca toplantılarda söyleyeceğim en basit şeyleri bile, işte şununla konuştum, şu toplantıyı yaptık, bu maili atacağım gibi küçük kağıtlara yazıyordum. Hatta doktora giderken falan önden hazırlık yapmam gerekiyordu anlatacaklarım için, şikayetlerimi daha doğru bir şekilde ifade edebilmek için. Çünkü o zamana kadar bir sürü kelimenin İngilizcelerini asla kullanmam gerekmemişti. İş yeri dışında da işte otelde, markette, restoranda, ev ararken emlakçılarla sürekli İngilizce duymak, İngilizce cevap vermek beynime öyle büyük bindiriyordu ki çok erken saatlerde ve çok derin uyuduğumu hatırlıyorum. Bir süre sonra tabii konuşmanız otomatikleşiyor. İster istemez İngilizce kelimeleri Türkçenin arasında kullanmak daha kolay gelmeye başlıyor. Ve hatta Türkiye'ye gittiğinizde dışarıda bir anda İngilizce konuşasınız gelebiliyor. Bir restoranda sipariş verirken falan. Ya da Türkiye'de olduğunuzu unutup işte Türkçe konuşuyorlar diye şaşıracakken kendinizi yakalayabiliyorsunuz. Gerçi artık Dubai'de de buna şaşırmaz olduk. Her yer Türk'te oldu çünkü. Bir süre sonra ise
Bir süre sonra ise bambaşka bir aşamaya geçiyorsunuz. O da İngilizcenin bozulması. Burada nüfusun büyük kısmının Arap, Hintli, Pakistanlı olması ve çok kendilerine özgü bir İngilizce ve aksanla konuşmaları nedeniyle bir noktadan sonra siz de farkında olmadan onlardan bir şeyler kapabiliyorsunuz. Ya da kendinizi konuşup böyle kafa sallarken falan bulabiliyorsunuz. Burada İngilizcesi çok ama çok sınırlı olmasına rağmen iş yapan insanlar var. Ama onlar sadece mavi yaka çalışanlar. İşte bahçıvanlar, temizlik görevlileri, inşaat işçileri, kuryeler, tamirciler, boyacılar gibi. Onlarla konuşmanız gerektiğinde pardon, söyledikleriniz anlaşılmayacak kaygısıyla çok direkt, çok hatta bozuk ve sadece anahtar kelimelerden oluşan bir İngilizceye geçiyorsunuz. Bir süre sonra ne dediğinizi siz bile bilmiyorsunuz. Bu insanlar İngilizceyi çok da bilmeden yaşayabiliyorlar. Çünkü hepsi bahsettiğim gibi Hintli, Pakistanlı veya Arap dillerini konuşuyorlar. Öyle olunca da kendi dillerinden anlayan birilerini burada bulmaları da Dubai'de çok kolay. Dolayısıyla destek alabilecekleri birileri var. Ama işte bir Türk için aynısı geçerli değil. Arapça konusuna gelirsek, özellikle ilk taşındığımız zamanlarda yani yaklaşık 10 yıl önce Arapça ekspatlar için neredeyse tabelalarda gördüğümüz sembollerden ibaretti diyebilirim. Ama artık durum değişti. Nüfus arttı. Arap nüfus daha da ciddi şekilde arttı. Ve nereye gitseniz Arapça konuşan çok fazla insan görüyorsunuz. Bunun sosyal kısmının yanı sıra devlet de Arapçaya daha fazla önem vermeye başladı. Okullarda ders ağırlığını artırdılar. İşte çağrı merkezlerinde, devlet dairelerinde ve özellikle resmi bir işiniz varsa, hele ki Allah korusun polislik ya da mahkemelik bir durum olursa Arapça ilk karşınıza çıkan dil oluyor. İngilizce konuşmak istediğinizde bunu özellikle belirtmeniz, istemeniz ve hatta bazen çevirmen tutmanız gerekebiliyor. Günlük hayatta da benzer durumlar var. Mesela atıyorum polis çevirdi, kaza yaptınız ya da aşırı gürültü yapan bir komşu için şikayette bulundunuz ve görevli geldi ya da polis geldi. Arapça konuşabilen biri her zaman avantajlı duruma geçiyor. Siz de öylece baka kalıyorsunuz ne konuştular da anlaştılar acaba aralarında diye. Allah'tan bir avantajımız var. Türkleri seviyorlar. Ve bazen onun avantajını gerçekten kullanıyoruz. Türk dizilerinden falan konuşup işte durumları tatlıya bağlayabildiğimiz oluyor. Sonuç olarak İngilizceniz yazılı ve sözlü iletişim kurabileceğiniz kadar iyi değilse, bir doktor olarak da, tasarımcı olarak da, kuaför olarak da, yönetici olarak da ya da kendi işinizin sahibi biri olsanız, tüm teknolojik imkanlara rağmen Dubai'de çalışmakta ve iş yapmakta bence çok zorlanırsınız ve kolay kolay kalıcı olamazsınız. Bu zorluğu eğer göze alıyorsanız ve işte bunu kendinizi geliştirdiğiniz bir süreç olarak değerlendirecekseniz, buna imkanınız varsa ve süreniz varsa, işte o zaman bence yabancı bir ülkede o yaşama, adapte olma deneyimini ya da İngilizce öğrenme ve günlük hayatta bunu kullanma deneyiminde en kolay geçirebileceğiniz, yaşayabileceğiniz yerlerden biri. İnsan çeşitliliği ve farklı kültürlere açık olması açısından burası. Yani mevcut imkanlarınıza bağlı olarak yine de bunu değerlendirebilirsiniz tabii ki. Anlatabileceklerim bu kadar. Umarım paylaştığım bilgiler sizler için faydalı olur. Lütfen yorumlarda paylaşın ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim dinlediyseniz buraya kadar. Görüşmek üzere.